Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün Metaverse'ü konuşacağız. Arkadaşlar bundan birkaç ay önce Facebook çatı şirketinin adını Meta olarak değiştirdi. Aslında bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi çok büyük markaları bulunduran bir şirket için çok mantıklı bir adımdı. Mark Zuckerberg şirketin yeni adını ilan ettiği sunumunda Metaverse diye bir şeyden söz etti. Ve dedi ki Metaverse'ü beraber inşa edeceğiz. İşte o sunumdan sonra Metaverse kelimesi ışık hızıyla gündemimize girmiş oldu ve herkes bir anda Metaverse konuşmaya başladı. Aslında Metaverse kelimesi Mark Zuckerberg'in icat ettiği bir kelime değil. Yani bu kelime ilk defa 1992 yılında yayınlanan Snow Crash isimli bir kitapta geçiyor. Bu kitapta avatarların yaşadığı bir evreni tasvir etmek için kullanılıyor bu kelime. Aradan geçen 30 yıl boyunca kimsenin bu kelimeye pek ilgi gösterdiğini söyleyemeyiz. Ta ki az önce dediğim gibi Mark Zuckerberg sunumunda bu kelimeyi tekrar gündeme taşıyana kadar. Metaverse dediğimiz şey artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve gerçek hayatın bir arada yaşandığı bir evren. Dolayısıyla Metaverse'ün ne olduğunu anlayabilmek için artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliğin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Artırılmış gerçeklik dediğimiz şey, bilgisayarlar tarafından üretilen nesnelerin gerçek hayatın bir parçasıymış gibi görünmesi. Bunun örneğini en güzel Pokemon Go oyununda görmüştük. Pokemon Go oyununda Pokemon'ları sokaklardan, parklardan, ofisimizin içinden, evimizin salonundan falan toplamıştık. İşte Pokemon'ları toplayabilmek için başka yerlere yürüyorduk falan. Yani dolayısıyla bilgisayarlar tarafından üretilen bu Pokemon'lar gerçek hayatın bir parçasıymış gibi görünüyordu. İşte buna artırılmış gerçeklik diyoruz. Sanal gerçeklik ise tamamen bilgisayarlar tarafından üretilen bir ortam anlamına geliyor. Ve sanal gerçeklik ortamına girebilmek için buna benzer cihazlar kullanmanız gerekiyor. İşte Metaverse evreni dedik ki artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve gerçek hayatın birleşiminden oluşacak bir evren. Aslında bunun nasıl olacağını ya da nereye evrileceğini şu anda tam olarak bilemiyoruz. Bugün Metaverse ile ilgili konuşulan her şey aslında bir öngörüden ibaret. Yani bu 90'lı yıllarda internetin nasıl bir şey olacağını öngörmeye ya da internet üzerinde konuşmaya benziyor. Şimdi 90'lı yıllardaki interneti düşünecek olursak web siteleri tamamen yazılardan oluşan çok basit sayfalardı. Ama bugün internet öyle bir noktaya geldi ki bankacılık işlemlerinden eğitime, içerik üretmekten video izlemeye, oyun oynamaktan fotoğraf editlemeye kadar neredeyse her şeyi internetten yapıyoruz. Ve internet günlük hayatımızın çok büyük bir bölümünü kaplıyor. İşte Metaverse'de gelecekte bu kadar yaygınlaşacak ve bizim bugün belki de hiç öngöremediğimiz, hiç düşünemediğimiz noktalara gelmiş olacak. Şimdi biraz üstünde düşünecek olursak, yani işin artırılmış gerçeklik boyutunda neler olabilir? Dedik ki Pokemon Go oyununda bunu zaten yaşamıştık. Yani Pokemon'ları işte evimizin salonundan, dışarıda, parklarda falan topluyorduk. Bunun daha ilerisi ne olabilir? Mesela ben arkadaşımla bir kafede otururken ya da işte bu masada otururken bu masanın üstüne artırılmış gerçeklikte bir satranç tahtası koyup belki arkadaşımla satranç oynayabilirim. Hiç gerçek bir satranç tahtasına ihtiyaç duymadan. Veya dışarıda dolaşırken sokaklarda belki dijital bir sergiyi gezebilirim. Dijital sergide sergilenen eserleri sokakların duvarlarında görebilirim. Bu eserler 3 boyutlu, sesli veya hareketli olabilir. Ya da işte İstanbul'da mesela tarihi yarımadayı gezerken belki sokakların 1000 yıl önceki halini görüyor olabilirim. Bunlar artırılmış gerçeklikte mümkün. Kulağa ne kadar çılgın geliyor olsa da. İşin sanal gerçeklik boyutunda ise işler daha da sınırsız. Şu anda Facebook'un ürettiği bu Oculus cihazını kullanarak sanal gerçeklik evrenine girebiliyoruz. Burada bir avatarımız oluyor. Bu avatarımızı istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Yani bu avatar bizim gerçek görüntümüze benzemek zorunda değil. Avatarımıza kostümler giydiriyoruz. Orada avatarımızın yaşadığı bir ev var ve orada avatarın sosyalleşebileceği bir ortam var. Yani avatarımızda o sosyalleşeceğimiz ortama, buna lobi diyorlar, lobiye girip orada diğer insanların oluşturduğu avatarlarla tanışıp sohbet edebiliyoruz. Yani avatarlarla tanışıyoruz ama aslında bunlar gerçek insanları temsil ediyor. Veya orada yapılan etkinliklere katılabiliyoruz. Yani şu andaki teknolojiyle aslında sanal gerçeklik evreninde yapabildiğimiz şeyler bunlar. Belki ileride ne olacak? İşte lüks bir giyim mağazası orada bir mağaza açacak ve ben kendi avatarım için oradan lüks kıyafetler alacağım. Nasıl gerçek hayatta farklı ve lüks giyinmek beni iyi hissettiriyorsa orada da farklı ve lüks giyinmek beni iyi hissettirecek. Belki Facebook'un bana verdiği o default evlerden sıkılacağım ve bir iç mimara kendi avatarımın yaşadığı evi tamamen yeniden dizayn ettireceğim.
Belki evimin duvarlarında ünlü sanatçıların yapmış olduğu NFT eserler sergileniyor olacak. İnsanları evime davet edeceğim, evimde parti vereceğim. Belki ünlü bir DJ'yi benim evimdeki partide müzik çalması için kiralayacağım. Yani Metaverse evreninde aslında şu andaki hayatta yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyor olacağız. Orada fiziksel sınırlar olmayacağı için belki daha da fazla şey yapabiliyor olacağız. Şu anda Metaverse'e aslında tam olarak nasıl gireceğimizi ya da hangi cihazları kullanarak gireceğimizi bilmiyoruz. Şu andaki sanal gerçeklik evrenlerine mesela Facebook'un geliştirdiği bu Oculus gözlüğünü kullanarak girebilirsiniz. Ama bu cihaz şu anda çok ilkel boyutta diyebiliriz. Çünkü hem görüntü kalitesi çok iyi değil, hem içinde yapabilecekleriniz çok sınırlı, hem gözünüze çok yakın ve uzun süre taktığınız zaman çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu cihazlar ileride çok daha fazla gelişecek. Belki çok küçülecek. Belki normal gözlük boyutuna ve şekline girecek. Yani sanal gerçeklik evrenine girmek için bu evrenden kopmanız gerekmeyecek. Ya da bu joystickler yerine mesela çok ince bileklikler olacak elimizin hareketlerini algılayabilmesi için. Belki ayağımıza takacağımız bir takım bileklikler olacak. Belki de Black Mirror dizisindeki gibi sadece küçük bir çipi şakamıza takarak bütün bu evrene girebileceğiz. Yani Metaverse daha şu anda çok başlangıç seviyesinde. Burada bilmemiz gereken şey Metaverse'ün yazılım, donanım, insanların üreteceği içerikler, eğlence, oyun, Web3, NFT ve bunların hepsinin birleşiminden oluşan bir ortam olacağı. Yani nasıl ki iPhone internet değil, YouTube internet değil, sosyal medya mecraları internet değil veya internet siteleri internetin kendisi değil, bankacılık işlemleri internet değil. İnternet bunların hepsinin birleşiminden oluşan bir şey. Aynı şekilde Metaverse'de sanal gerçeklik gözlükleri, ileride geliştirilecek diğer cihazlar, işte Web3, NFT, bütün bunların beraber bir araya gelerek oluşturacağı, geliştireceği bir evren olacak. Metaverse daha çok başlangıç seviyesinde ve bu konu gündemimizi her geçen gün daha çok meşgul etmeye devam edecek. Bu konuda gelişmeler gelmeye devam edecek. Biz de bunu takip edeceğiz. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.